Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu tepsi yıpranmış bir tepsi değil, ancak ablam kullanmaktan sıkıldığı için benden yenilememi istedi. Tepsiyi boyayacağım. Önce o taban kısmını, ortadaki kısmı açık renge boyamayı tercih ettim. Burada Rich'in kendinden vernikli bir boyası var. Ben bunu yeni keşfettim. Metal yüzeye çok iyi tutunuyor ve asla yüzeyden çıkmıyor. Birinci katı boyadım, ancak açık renk olduğu için fırça izleri ilk katta belli oldu. Ve koyu renk çalışma da yapmıştım. Böyle olmamıştı antrasit rengi. Ancak beyaz renk bu şekilde bir sonuç çıkardı. Daha sonra süngerle üzerinden böyle tamponlayarak fırça izlerini ortadan yok ettim. Kuruduktan sonra da böyle bir test yaptım. Acayip tutundu yüzeye. Ancak ilk katı boyadıktan sonra bir gün bekleyin. Ertesi gün ikinci kata geçtim. İkinci katta yine aynı boyayı kullandım. Antik beyaz rengi bu. Kendinden vernikli boya. Bunun içerisine yine Rich'in selfie boyasının ıhlamur renginden birkaç damla damlatarak beyaz rengini farklı bir tona çevirdim ve ikinci katı fırçayla bakın bu renkle boyuyorum. Fırçayla herhangi bir sorun yaratmadı. İlk katta ancak o sorun olmuştu. Yumuşak bir fırça olsun. Yumuşak fırça bir sorun yaratmıyor, ama isterseniz ikinci katı da yine süngerle patlayarak, tamponlayarak tepsinin yüzeyini boyayabiliriz. Kenar kısımları ıhlamur rengine boyuyorum. 2 kat olmak üzere. Dediğim gibi birinci katı bir gün bekletin, ikinci kata geçin. Böylelikle daha sağlam oluyor. Sonraki çalışmada da çalışmalar yaptığımızda herhangi bir aşınma, boyada çıkma olmuyor. Ihlamur rengini, bu beyaz rengini, o sınır kısmına biraz itina göstererek boyadım. Bu motifin olduğu yerlere fırçayı darbelerle vurarak iyice içerisine girmesini sağlayalım boyanın. Arka kısmına da yine aynı şekilde 2 kat olmak üzere boyadım. Kanalıma abone olarak beni desteklemeyi unutmayınız lütfen. Aynı zamanda beğeni ve yorumlarınız da kanalımın gelişmesine yardımcı olacaktır. Yeni videolarımdan haberdar olmak için zil simgesini tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Tümünü işaretlemeniz iyi olacaktır. Ihlamur boyam kuruduktan sonra yeşil kısım, bu ıhlamur olan yerleri ben eskitiyorum. Bunun için daha önceki videolarımı izlediyseniz görmüşsünüzdür. Burnt Umber renginin içerisine glazing medium karıştırarak sürdüm ve sonra kuru bir bezle silme yapıyorum. Veya hafif nemli bir bezde olabilir bu. Boyanızın iyice kuruduğuna emin olun yalnız bu sürsil eskitmeyi yapmadan önce. Glazing medium karıştırmamızın sebebi boya hemen kurur. Glazing medium boyanın hemen kurumasını önler ve bize rahat çalışma imkanı tanır. Bu eskitme çalışmam bittikten sonra ben varak yapıştırarak kenar kısımlara böyle bir pırıltı vermek istedim. Bunun için önce kalemle dalgalı bir şekilde tepsiyi çizdim. O kısım videoda yok. Bir kurşun kalemle istediğiniz kalınlıkta bu kenar kısmını çizebilirsiniz. Burada varak yapıştırıcısını tam olarak çizdiğiniz yerlerin içerisine gelecek şekilde sürmeye özen gösterin. Çünkü varak uyguladığımızda dışarılara taşma olmasın. Bakın kenardaki motiflerin üzerine de bu yapıştırıcıdan uyguladım. Kenar kısımlara da uyguladım. Onu sonra göstereceğim. Sonra
Bu yaprak varağın gri kısmı altta kalacak şekilde üzerine yapıştırıyoruz. İlk etapta ben elimle hani yapıştırırım, iyi sonuç alırım diye düşündüm. Ancak bunu fırçayla yapıştırınca daha iyi sonuç aldığımı gördüm. Yumuşak, kuru bir fırçayla üzerine bu şekilde güzelce yapıştırmayı sağlıyoruz ve kaldırıyoruz. Önce uyguladığım yerlerdeki sonuç iyi olmadığı için oralara tekrardan ben bu yaprak varağı uyguladım. Bakın tekrar yapıştırdım fırçayı iyice yüzeye fırçalayarak bu parlak dokunun geçmesini sağladım. Tepsinin böyle kenarlarında çok güzel bir görüntü oluyor. Daha sonra içerisine göreceksiniz. Ben bir çiçek yapıştıracağım. Kenarlara da aynı şekilde bunu böyle fırçayı iyi şekilde darbelerle uygulayalım ve yaprağı kaldıralım. Kenarları da bu şekilde uygulayıp burada tamamen şeffaflaşmasını bekliyoruz yapıştırıcının. Ancak çok fazla beklemedim. Böyle yarım saat kadar bekledim. Çok ıslak olduğu zaman iyi sonuç alamıyorsunuz. Çok fazla bekleyince de ben iyi sonuç almadım. Böyle yarım saat, bir saat yeterli oluyor. Burada ben bu yaprak varan kenarlara uygulama işlemini çekmemişim. Çektiğimi sanıyordum, orada bir hata olmuş. Orada affınıza sığınırım. Daha sonra benim bilgisayardan, Pinterest'ten beğendiğim bu motifi A4 kağıdına çıktısını aldım. Yani evde almadım. Ben bunu flash diske yükledim. Daha önce sorulmuştu. Flash diske yükleyip profesyonel bu işi yapan bir yerde bunun çıktısını alıyorum ben. Dosyaladım hatta beğendiğim birkaç şeyi, resmi. Sonra kestim bunu itinalı bir şekilde. Arka tarafına çiçek tutkalı sürdüm ben. Dekopaj tutkalı da sürebilirsiniz. Ben çiçek tutkalını sulandırıyorum ve sürüyorum. Aynı görevi görüyor. Ekstra bir dekopaj tutkalı almadım o yüzden. Yüzeye yerleştirdim. Daha sonradan üst tarafına da yine çiçek tutkalı uyguluyoruz. İyice yapışmasını sağlıyor bu resmin. Hem de daha parlak oluyor ve daha iyice bir şekilde korumuş oluyoruz yapıştırdığımız çiçekleri. Evet, son olarak vernikle çalışmamı sonlandırıyorum. Kullandığım boya kendinden vernikli, ancak birçok çalışma yaptığım için yine de vernik ihtiyacı duydum ben. Ertesi gün vernik işlemini yapabiliriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum.